Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videoda Covid döneminde almış olduğum ve benim işime yarayan, sizin de işinize yarayacağına inandığım bir ürünü tanıtacağım. Peki bu ürün ne? Parmaktan oksijen satürasyonu ölçme cihazı. Yani Fingertip Pulse Oximeter. Bu cihazı ben Trendyol üzerinden bir satıcıdan aldım. İsterseniz açıklamalar kısmında bunun linkini de ben ekleyeceğim. Tabii farklı satıcılardan farklı fiyatlara sizler de bunları edinebilirsiniz. Ben 45 lira civarında bir fiyata almıştım. Neye yaradığını, nasıl kullanıldığını ve benim ne işime yaradığını sizlere anlatacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz bu tarz videolardan da haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, ayrıca bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Peki nedir bu Fingertip Pulse Oximeter? Bu Fingertip Pulse Oximeter parmaktan kanınızdaki oksijen seviyesini ölçmeye yarayan ve ayrıca nabzınızı da, kalp atışınızı da ölçen bir cihaz. Genellikle doktorlara gittiğinizde, hastanelere gittiğinizde parmağınıza bundan bir tane takıyorlar. Oradan oksijen seviyenizi ve kalp atışınızı, kalp ritminizi görüyorlar. Ona göre sizin kanınızdaki oksijen satürasyonunun iyi olup olmadığını değerlendirebiliyorlar. Bunların piyasada satılanların hepsi doğru ölçüm yapmıyor. O yüzden satın alacağınız satıcının yorumlarına kesinlikle bakın. Eğer farklı yorumlar, kötü yorumlar çok fazla ise o ürünü kesinlikle tavsiye etmeyin veya almayın da. Benim almış olduğum satıcının linkini de dediğim gibi açıklamalara ekleyeceğim. Siz de güvenerek o satıcıdan alabilirsiniz. Şimdi kutu açılışını yapacağım. Ardından beraber denemesini yapacağız. Şöyle kutuyu açıyorum. Zaten gayet basit bir biçimde. Ben kullandığım için şöyle askısı da var. Askıya taktım. İçerisinden bir tane kullanım kılavuzu, bir tane de Çince garanti belgesi yazıyor. Kullanım kılavuzuna falan çok ihtiyacınız yok. Zaten tek tuş çalışma prensibinde. Şu şekilde de yanında minik bir ip geliyor. Bunu isterseniz böyle bileğinizde de taşıyabilirsiniz ki çok da gerek yok. Bu ipi buradan takıyorsunuz. Şöyle küçük bir ekranı var. Burada bir tane tuşu var. Bu tuş vasıtasıyla parmağınızı şu kısma koyduğunuzda bastığınız zaman çalışıyor ve ölçüme başlıyor. Bu tuşa bir kez bastığınızda gösterim bu tarafa doğru oluyor. Bir kez daha bastığınızda ekranın yönü bu yönde oluyor. Yani her iki taraftan da kontrole uygun. İki tane ince kalem pille çalışıyor. Şu boyutlarda iki tane ince kalem pille çalışıyor. Şimdi çalışmasını sizlere göstereceğim ve yakın çekimde nasıl ölçümler aldığını veya doğru mu yanlış mı aldığını beraber görüyor olacağız. Şimdi bir de size cihazı yakından göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi mandallı bir yapısı var. İç kısmında da burada daha öncesinde akıllı bilekliklerde gördüğümüz ve gözümüzün aşina olduğu sürekli ışık veren bir zımbırtı var. Bu ışık veren zımbırtı sayesinde kanınızdaki oksijen seviyesini gördüğü iddia ediliyor ve görüyor da zaten. Şimdi pil kısmını da şöyle göstereceğim. Burada iki tane dediğim gibi ince kalem pille çalışıyor. İnce kalem pilleri gösterildiği şekilde yerine takıyorsunuz. Taktığınız zaman kapağı kapatıyorsunuz ve ardından buradan parmağınızı sonuna kadar buraya yerleştirip düğmeye bir kere basıyorsunuz. Şimdi buradan ölçüme başlıyor gördüğünüz gibi. Şimdi gördüğünüz gibi burada üst tarafta yazan kanımdaki oksijen seviyesi. Bu da kalp atışım. Benim oksijen seviyemde zaten hastanede 97-98 civarında çıkmıştı. Şu an bunda 96-95 arasında gidip geliyor. Bu değişebiliyor ama 90'ın altına düştüğü zaman ki genellikle 90-85 civarına indiğinde nefes darlığı yaşamaya başlıyorsunuz. Bunu kullanmanız şuna yarayacaktır. Covid olduğunuz takdirde bu ölçümleri kendiniz de evde düzenli olarak yapacak olursanız ve kanınızın oksijen değeri 90'ın altına fazlasıyla düşmeye başladığında bir sağlık kuruluşuna gidip oksijen alabilirsiniz. Nefes darlığı da böylelikle daha az çekmiş olursunuz. Şimdi bakın burada ölçümü yaparken ben buna bir kez bastığım zaman gördüğünüz gibi tam tersine döndü ve şu an ekran sizin göreceğiniz şekilde ayarlanmış oldu. Bir kez daha bastığımda tekrardan aynı şekilde düze dönüyor. Bunu parmağımdan çıkarttığım zaman bir süre bekliyor. Şimdi bakın şurada kırmızı ışıklar veriyor zaten. Bir süre böyle bekliyor, ardından da kapanmaya geçiyor. Gördüğünüz gibi off yazdı ve kapandı. Bir de farklı parmakta deneyelim. Buna bir kez bastım, tersine çevirdim siz görün diye. Tekrardan ölçüme geçti. Sol elimden de aynı şekilde ölçüm aldım. Gördüğünüz gibi kandaki oksijen miktarını ve kalp atışımı burada yazıyor. Böyle yaptığımda oksijen üstte, bu şekilde yaptığımda size doğru çevirdiğimde oksijen miktarı altta kalıyor.
Şimdi tekrardan parmağımdan çıkartıyorum ve kapanması için böylece bırakıyorum. Şurada gördüğünüz gibi sadece alt kısımda bir ışık yanıp sönüyor. Kırmızı bir ışık yanıp sönüyor. Bu ölçümü yapıyor. Tekrardan yakından göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi kullanımı basit ve fiyatı da gerçekten uygun. Şu dönemde evimizde bulundurmamız gereken aslında aletlerden bir tanesi. Siz de dediğim gibi edinmek istiyorsanız ürün Fingertip Pulse Oximeter. İsterseniz farklı bir kullanıcıdan, satıcıdan, isterseniz en yakınınızdaki bir medikal malzemeler satan yerden veya dilerseniz de benim açıklamalara ekleyeceğim satıcı linkinden de satın alabilirsiniz. Ürünün işinize yarayacağını gerçekten düşünüyorum. Bu ürünle ilgili de bahsedeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, kendinize iyi bakın.